Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması olacak ve bu asgari ücret açıklaması ile birlikte biz de sizlere canlı olarak asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili burada anlık bilgi vereceğiz. Asgari ücret takip eden milyonlarca kişi var. Bu milyonlarca kişinin geçim sıkıntısı maalesef ki oldukça yüksek. Bunun için önemli bir ve biz de sizlerle birlikte şimdi biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamayla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili bilgiyi kanalımızdan sizlere ileteceğiz. Henüz Sayın Cumhurbaşkanımız yayına başlamadı. Biz de biraz asgari ücretle ilgili konuşalım. Yaklaşık olarak 7 milyon civarında ülkemizde asgari ücretle çalışan kesim olduğu ve bu kesimin de biliyorsunuz %74 civarında TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranı ve en son yılın başlarında yapılan %50'lik bir zamla da asgari ücret neti 4250 Türk Lirası olarak gerçekleşti. Beklentiler dahilinde 6350 liralık bir fiyat var. Türk İş'i biliyorsunuz temsil eden sendika başkanları tarafında bu miktarın, asgari ücret miktarının 6350 liradan aşağı olunmaması yönünde görüş bildirimleri vardı. Bizler sizlerle birlikte şimdi asgari ücret üzerinden zam oranı %25 civarında açıklanır ise yani %25 yılbaşı yapılan %50 artı enflasyon oranında üzerine bir 25 civarında da artış gelir ise asgari ücretteki miktarın 5316 Türk Lirasına %30 civarında bir zam gelirse miktarın 5529 TL civarında açıklanabileceği, beklentiler dahilinde bunu hepimizin beklentileri dahilinde bir %40 yapılması yönünde, zamın yapılması yönünde bir temennimiz mevcut. Tabii bu da şu an itibariyle şu enflasyonist koşullarda gene yetersiz kalacaktır. Çünkü konut fiyatları, kira fiyatları oldukça yüksek. Gıda fiyatlarından bahsetmek istemiyorum. Bu da maalesef ki asgari ücretlinin alım gücünün oldukça düşmesine sebebiyet veren etkenler arasında sevgili dostlarım. Evet, %40'lık bir artış açıklar ise Sayın Cumhurbaşkanımız, bu da asgari ücrette arkadaşlar, yani asgari ücret alacak olan arkadaşlarımız için yaklaşık olarak 5954 TL civarında bir miktara denk gelmekte. Gönlümüz asgari ücretlinin az da olsa 6000 TL'ler civarına yaklaşan net bir rakamla zammının yapılması yönünde. Resmi gazetede de asgari ücretle ilgili tanım gerçekleşti. Yani buradan gelecek bir zam artık asgari ücretli için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu da resmi gazetede zaten bildiğiniz gibi yayınlanmış durumda. Asgari ücretin henüz açıklanması yapılmadı. Sizlerle birlikte bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz konuşmaya başlamadı. Son NATO toplantısından önce Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi bir hafta içerisinde halledin, geldiğimde bu iş bitsin olsun, bitmiş olsun şeklinde talimatları vardı. Bu talimatlar doğrultusunda da biz de sizlerle birlikte artık bugün bu açıklamanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gelmesini bekliyoruz sevgili dostlarım. Ocak ayında TÜFE'nin %11 civarında olduğu dönemlerde arkadaşlar alım gücündeki kaybı TL bazında 472 TL civarında. Alım gücünü korumak için gereken asgari ücret ise 4276 lira civarında olması gerekliyken Şubat ayında TÜFE oranı %16,5'tan alım gücünün 699-700 TL civarında asgari ücrette bir kayba sonuç vermesiyle birlikte bu miktarın 4953, Mart ayı itibariyle bu miktar 22,8 TÜFE kaybıyla birlikte 5224 TL'ye yükselmesi, Nisan ayı itibariyle gene %31,7'lik TÜFE oranındaki artışla birlikte 5602 TL'ye, Mayıs ayındaki %35,6 civarındaki TÜFE oranıyla birlikte 5770 TL civarına, Haziran ayı itibariyle ise arkadaşlar
TÜFE'deki %39,6'lık artışla birlikte asgari ücretteki 5.938 TL'ye tekabül eden enflasyon oranlarıyla birlikte asgari ücretinde şu an beklentilerimiz dahilinde bir 6.000 TL üzerindeki fiyat artışının gelmesi bir nebze de olsa asgari ücretliyi rahatlatacaktır. Mevsimsel etkiler bazında pazara, çarşıya baktığımız zaman gene pazar çarşı fiyatlarında bir miktar gerileme asgari ücretin artmasıyla birlikte de burada da gene bir rahatlama şeklinde hissedilebilir. Tabii önemli olan burada sevgili dostlarım asgari ücretin açıklanırken Merkez Bankası'nın tekrardan fazla para basma olayına girmemesi yönünde. Bütçe açıklanırken de biliyorsunuz yılbaşındaki bütçe 5. ay itibariyle tekrardan ek bütçe yönünde bir başvuruya sunuldu. Buradan gelecek para gene ek bütçeyle karşılanacak olduğundan dolayı bu da büyük bir ihtimal Merkez Bankası'nın para basma yöntemiyle gerçekleşecek olan bir olay. Bu olayın da tekrardan enflasyonu körükleme olayı yaşanabilir. Tabii enflasyonun artışı, gıda fiyatlarındaki artış her ne kadar da asgari ücrette bir yükselme sürecini başlatsa da maalesef ki bu süreç içerisinde asgari ücretli de arkadaşlar tekrardan az önce açıkladığım fiyatlar doğrultusunda aldığı maaşlarda erime noktasına doğru gidiyor. Asgari ücret sırf belli bir kesimi etkilememekte sevgili dostlarım. Bu asgari ücrete gelecek zamla birlikte emeklilerin durumunda da bir iyileştirme olacak. Memurların durumunda bir iyileştirme olacak. Yani hemen hemen herkese bu durum yansıyacak. Bu şekilde de asgari ücretin bir taban fiyat olarak açıklanacak olması bütün kesimleri de yakından ilgilendirecek. Şu anki pozisyonda şu hayat pahalılığı durumlarında asgari ücretin bana göre tabii sadece benim kendi düşünceme göre sevgili dostlarım 8.000 TL'nin üzerinde bir asgari ücret olması gerekli olduğunu düşünmekteyim. Fakat işverenler açısından da gene bu konuyu düşünmek lazım. Küçük işverenler bu asgari ücret üzerinden nasıl ödeme yapabilecekler? Onlar da bir zorluk süreci içerisinde, satışların düştüğü bu dönem içerisinde nasıl geçinebilecekler? Bununla ilgili de formüller bulunması gerekli diye düşünmekteyim. Büyük firmalar için verilecek ara zammın etkisinin çok fazla olacağı yönünde düşüncem yok. Çünkü onlar zaten yılbaşından itibaren maliyetlerine fiyatlarına bunların çoğunu yansıtmış durumdalar. Bu da piyasadaki fiyatlardan bunları tamamen görüyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızı beklerken bir yandan da dolara bakalım. Dolarda son durum ne şekilde? Evet, dolar tarafına gene baktığımız zaman arkadaşlar dolarda bir üst direnç bölgemiz olan 16 lira 70 seviyesi üzerinde hareketleri görüyoruz. Buradaki kalıcılık devam etmesi durumunda dolarda yukarıda bir sonraki ana hedef bölgemizde bizler için gene 16 lira 90 kuruş bölgesine doğru giden bir dolar TL kurunu takip edebiliriz. Bu hareketlerin devam edip tekrardan 17 lira ve üzerindeki seviyelere gidebilmemiz için ise 16 lira 85, 16 lira 90 kuruş üzerinde bizlerin haftalık kapanışlar görmemiz şart. Şu an itibariyle 16.70 ara direnci üzerinde dolarda hareketleri izliyoruz. Bu da dolar kurunda dolar endeksli bazlı yukarı yönlü bu kuvvetli direnç bölgesinin kırılabileceğinin sinyallerini bizlere veriyor. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman buradaki direnç henüz kırılmış değil sevgili dostlarım ve sıkışma 16 lira 65 16.75 ile aşağıdaki 16 lira 67 kuruş arasında devam ediyor. Burada gene küçük bir filama oluşumu ve filamanın stop bölgesi 16.65. Yukarıda da arkadaşlar 16.75 civarından geçen bölge. Bu filamayı yukarı yönlü tekrardan dolar kurunda kırabilir isek bir üst band kanalı olan 16 lira 90 kuruş seviyesine doğru bizler sizlerle birlikte dolar kurunda atakların
devamını bekleyebiliriz. Saatlik bazdaki grafikte gene dolar kuruna baktığımız zaman yatay seyrin devam ettiği ve bu bant aralığının 16.75'in kırılamaması durumunda tekrar aşağı yönlü hareketleri 16.55, 16.60 seviyelerine doğru da indirebilir. Dikkatlice takip edeceğimiz seviye bugün itibariyle dediğim gibi kapanışlarda 16.75 seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağımız, buradaki seviye üzerinde kalmamız durumunda hareket bir üst band olan 16.90'a doğru yukarı yönlü devam eder. Altın tarafında aşağı yönlü ivmelenmeler sizlerle birlikte izledik. Altına da bakalım. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanımız henüz açıklama yapmaya başlamadı. Bu arada biz de sizlerle birlikte altına da bir bakalım. Altının ons tarafında özellikle aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Bakalım bu hareketlerdeki ivmelenme. Evet, 1800 dolar bizler için seviyede. Özellikle altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız için. Ve bizler şu an itibariyle 1800 doların hemen bir tık altındayız. Bu hareketlerle birlikte bu bölge bizim için bir alım bölgesi midir? Evet, geçmişe baktığımız zaman şuradaki oluşan hareket ikili bir dip oluşumunu bize gösteriyor. Buradan tekrardan altının ons tarafında bakın yukarı yönlü hareketler 1800 dolar üzerine kendini tekrardan atabilir. Önemli bir bölge içerisindeyiz. Haftalıkta baktığımızda grafik çalışmalarımıza burada da bir ikili dip oluşumu gelebilir. Altında dikkatli olmakta fayda var. Bu hareketin tekrardan 1880 dolar yükselişine doğru altında yukarı yönlü hareketi getirme ihtimali de oldukça fazla. Bakın şuradaki 1880 dolar civarına doğru bu hareketin tekrardan geri dönme ihtimali de oldukça yüksek grafik üzerinde baktığımız zaman sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altın tarafında son durum ne şekilde? Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman da gram altında bizler için 960 seviyesi önemli. Bu 960 seviyesi üzerinde gram altının 952 seviyesi önemli. 952 trend seviyemiz. Onun üzerinde 960 yani seviyesinden geçen bir bölgemiz var. Bu bölge üzerinde de yukarı yönlü hareketleri tekrar takip edeceğiz. Doların hareketleri ve ons altının hareketleri belirleyici olacak. Fakat bugün itibariyle gene baktığımız zaman hareketin yukarı yönlü evrilebilmesi için 985 TL civarının üzerinde gram altında kapanışların gelmesi şart. Bu hareketi yakaladığımız zaman tekrardan 1000 TL üzerine doğru yukarı yönlü hareketler tekrardan başlayabilir. Bunun alt bandı da 952 seviyesinden geçen bölge. 952 altına sarkmalarda da burada gördüğünüz ters bayrak oluşumu var 4 saatlikte. Bu ters bayrağın altına doğru hareketler hızlanabilir. 952-985 bantları arasında şu an için sıkışmış bir gram altın sizlerle birlikte takip ediyoruz arkadaşlar. Yılın ikinci yarısından itibaren benim beklentilerim hala geçerlidir. Yılın ikinci yarısından itibaren ben altın tarafında yukarı yönlü güçlü seyrin devam edeceği düşüncem hala mevcut. O yüzden altın ve gümüş tarafındaki yatırımcılar için sabırlı olunması gereken bir süreç olduğunu düşünmekteyim. Özellikle ABD Fed faiz arttırımlarına devam edecektir. Bu faiz arttırımlarıyla birlikte dolar kurunda yukarı yönlü hareketler her ne kadar da güçlü olsa ve dolardaki yakılan miktarın artışının fazla olmasından kaynaklı olaraktan gelişmekte olan ülkelerde dolar kıtlığı yaşanacak olması resesyon riskini de ABD'de oldukça yüksek tutmakta. Faiz artışına giden ülkeler tarafında Avrupa bölgesinde olsun, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası'nda olsun durgunlukların başlayacağı bir ikinci
dönem, yılın ikinci dönemi olacağını düşündüğümden dolayı arkadaşlar, burada da ilerleyen günlerde resesyon riskinin başlayacağı ve bunun iyiden iyiye bu bölgelerde hissedileceği yönündeki düşüncem geçerliliğini korumakta. Bu da altın ve gümüş tarafında artık yavaş yavaş bunların son düşüş, son alım fırsatları, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir, olarak değerlendirilmesi gereken bir bölge olarak takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü ilerleyen günlerde artık buradan yukarı yönlü 2000 dolarlar seviyesine doğru bir altın ons ve gümüş onsun da 30 dolarlar seviyesine doğru hareketini başlatacak olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi iletirseniz memnun olurum. Evet, hala da Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız hala daha gelmedi. O Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle birlikte asgari ücret açıklaması da gelecek ve asgari ücretteki son zam oranlarını sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Evet, Serdar Umay. Serdar 6.000 lira yapamazlar demiş. Hasan Karın düşüncesi 5100 anca olur demiş tahminimce asgari ücret. Savaş Asyalı, Savaş Euro'ya bakabilir misiniz demiş rica etsem. Evet, Euro'ya da bakalım hemen sevgili dostlarım. Asgari ücret açıklanmadan önce bir Euro Türk Lirası'na da bakalım. Son durum. Bakın, TL bacaklı kurlarda son durum bildiğiniz gibi burada da bir ters filama, aynı gram altında olduğu gibi arkadaşlar ters filama var. Bu ters filamanın seyrine göre özellikle 4 saatlik bir grafik oluşumu var. Euro'da da şu an yukarıki bandın, bu ters filamanın bozulabilmesi için şuradaki hareketin 17 lira 63 kuruş seviyesi üzerinde yukarı yönlü kapanışlar yapması şart. Bunun gene kısada orta bazda izlenmesi gereken en önemli bölgesi de 17 lira 50 kuruş seviyesinden geçen alan. Buradaki ters filamanın bozulabilmesi için aşağıda da bu filama altına iğneler oluyor. Fakat bu iğnelerin tam anlamıyla ters filamayı çalıştırabilmesi için Euro'da 17 lira 20 kuruş altında aşağı yönlü kapanış şart. Bu kapanışları Euro'da görmediğimiz sürece tekrardan 17.80 civarına doğru yukarı yönlü hareketleri başlatacaktır. Euro'da benim orta vade beklentim 22 TL'ler civarına doğru Euro'nun yukarı yönlü hareketine devam edeceği yönünde sevgili dostlarım. Tabii bunlar beklenti, bunlar grafik çalışması. Bu beklentimdeki amaç Temmuz ayıyla birlikte biliyorsunuz Christine Lagarde da Avrupa bölgesinde artık eksi faiz döneminin biteceğinin sinyalini verdi. Onlar da faiz arttırımlarına başlayacaklar. Bu faiz arttırımlarıyla birlikte Euro'da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Aşağıda benim için olmazsa olmaz 17 TL civarındaki bölge stop bölgemdir. Bunun altında bir kapanış Euro'da görmediğim sürece yukarı yönlü hareketin özellikle şu Temmuz-Ağustos ayından sonra Eylül ayıyla birlikte 22 TL'lere doğru yukarı yönlü hareketini Euro'nun devam ettireceğini düşünmekteyim. 850'ye kadar gelir demiş Serdar. Daha da düşer demiş. Emin 59.86 demiş. Serdar, evet Serdar gene ters filama var demiş gram altında. Evet, gram altında TL bacaklarda. Oradaki grafik zaten Serdar senin de gördüğün gibi bütün hareketini dolardan aldığı için dolardaki hareketler ve ons bazlı kaynaklı olarak da gram altın tarafına ettiği için hem dolar bazlı olarak hem de altın bazlı olarak filamanın aynısını gram tarafında da çizebiliyor grafikler. O yüzden oradaki filamalar aynı Euro'da, sterlinde, dolar Türk lirasında olduğu gibi buradaki hareketleri de aynı şekilde devam ettiriyor. Bizim yapmamız gereken uzun vadeciysek dolar kurunda özellikle 16.90 özür dilerim 16 lira 40 kuruş seviyesi önemli bir bölge. Dün itibariyle tekrardan bu 16 lira 40 kuruş üzerinde aylık kapanışlara devam ettik. Bu da dolar kurunun hala güçlü olduğunun bir
bu güçlülük devam ettiği sürece dolarda artık 16 lira 40 kuruş seviyeleri önemli bir dip seviyeler şeklini aldı diye düşünmekteyim. E, Bu hafta piyasaların kapanışıyla birlikte yeni analizler yapacağız. Bugünkü kapanışlar da önemli olacak çünkü yeni teknik seviyelerimizi sizle birlikte oluşturacağız ve bu teknik seviyelere göre de altında olsun, dolarda olsun, gümüşte olsun, euroda, sterlinde ve Bitcoin tarafında olsun yeni seviyelerimizi tekrardan belirleyeceğiz. O yüzden yarın yayınlayacağım video çok önemli olacak. O videoyu mutlaka takip edin. Çünkü aylık kapanışlar geldi. Bu aylık kapanışlar neticesinde de yeni stop bölgelerimiz, yeni ana hedef bölgelerimizi bu ay içerisinde olabilecek hareketleri sizlere vereceğim. Viyop'ta ve Forex piyasalarında işlem yapan sevgili dostlarımız da özellikle beni iyi dinlesinler. 16 lira 57 kuruş seviyesinde dedik tutunması halinde yukarı yönlü hareketler ilk etapta 16.90 seviyesine kadar bir yukarı yönlü ivmelenme dolar tarafında getirebilir. Fakat burada gene günlükte olumluya geçebilmemiz için dolarda 17 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde bir kapanış görmemiz şart. Şu an itibariyle sizlerle birlikte bunu takip ediyoruz. Bakalım 17 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde dolar kurunda kapanışlara gidebileceğiz mi? Bu hareketler bizler için önemli olacak. 16 lira 57 kuruşun önemi bir yükseliş kanalının hala devam ettiğini kısada. Bakın Forex ve Viyopçular için kısada 16 lira 57 kuruş seviyesinden geçen bölgenin hala da günlükte bir yukarı yönlü hareketin hızlı tetikçisi olabilecek bir rakam. Bu rakam üzerinde kalındıkça yukarı yönlü 17 lira 46 kuruş seviyelerine doğru bir önceki zirvemize hala da hedefinde oluruz. Daha haftalık bazda takip ettiğimiz 16 lira 90'da uyumsuzluklar başladı. Çünkü bu seviyenin altında kapanış yaptık. Bu bir nevi de olsa günlükte bu uyumsuzluğun kapanabilmesi için dediğim gibi 17 lira 10 kuruş seviyesi üzerinde kapanışlara girmemiz şart. Giremezsek arkadaşlar kısa ve orta vadede düzeltme tekrar devam edebilir. Böyle bir risk de var. Riski de bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da yavaş yavaş gelmek üzere. O da birazdan asgari ücretle ilgili fiyatı açıklayacak. İnşallah gönlünüzden geçen fiyat olur diye söyleyelim. Evet, Özlem Kartal altın 1070 demiş. Evet, gram altın artık gram altında Özkan şöyle bir şey var. Gram altında bu gelişinde 1060 falan dinlemez. Çünkü buraya kadar bir 1050 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. İkinci yükselişini gerçekleştirdi. Üçüncü yani bu gelecek olan dalgada benim tahminimce artık 1060 seviyesinde gram altın durmaz. 1060'ı da yukarı yönlü kırar. 1150 TL civarına doğru yukarı yönlü yükselişini devam ettirir diye düşünüyorum. Çünkü üçüncü yükselişler artık oradaki kuvvetli direnci kırmak içindir. Genellikle bu teknik analizde böyle olur. 3 rakamın önemi. Üçüncü gelecek bu dalga ile birlikte gram altın daha da yükseklere gidebilir. Devlet işverene diyor kolaylık sağlarsa belki işveren de verir diyor o rakamları demiş Serdar. Evet, büyük bir ihtimalle sağlanacaktır Serdar. Bundan önceki kolaylık devam edecektir diye ben düşünmekteyim. Cumhurbaşkanı bunu devam ettirecek. Bununla ilgili asgari ücrette 20 mi, 25 mi, 30 mu yoksa %40 civarında zam olacak mı? Ve bu zammın net oranı, açıklanacak net oranı ne kadar olacak? Şu an için ben piyasalara baktığım zaman 6350 rakamı sendikaların da istediği bu rakam insanların günündeki bir rakam diye düşünmekteyim. Bu rakamın da iyi olacağını düşünmekteyim. Tabii son karar gene Cumhurbaşkanı'nın yapacağı kararla 1 Temmuz itibariyle zaten asgari ücrete yansıyacak bir rakam olacak. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyeceğiz.
1150 diyecektim başkan demiş. Biraz mütevazı olmak istedim demiş Özkan. Evet. Asgari ücret 6000 olursa öğretmen 7000 alıyor. Doktor 10-12. Bununla ilgili de bir açıklama yapıldı. Evet Serdar haklısın. Bununla ilgili bir açıklama da yapıldı. Asgari ücrete olan, bakın asgari ücrete olan fark kadar mutlaka öğretmen olsun, doktor olsun bu kesime de yani mavi yakalı dediğimiz kesime de aynı oranda zam yapılması şart arkadaşlar ki aradaki denge korunabilsin. Çoğu iş yeri asgari ücrete gelen zammı alt taban fiyatına yansıtıyor fakat üst taban ücret alanlara yansıtmıyor. Bu durumda çok yanlış. O kesimin de kendine göre harcamaları var. O kesim de yani harcamalarını ona göre kredilerini ona göre kendini ayarladığı için bu sefer onlar da zor durumda kalıyor. Mutlaka asgari ücrete uygulanan zammın mavi yakalılara da uygulanması şart diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Kapalı çarşıdan haber geldi diyor. 5280 lira olacak diyor. Evet Cumhurbaşkanı da geldi. Birazdan açıklama başlayacak. Hep birlikte sizlerle birlikte canlı asgari ücrete gelecek zammı da buradan son dakika açıklaması olarak yapacağız arkadaşlar. Herkes için özellikle asgari ücretli emekli için hayırlı olması gereken önemli bir rakamın inşallah açıklanacağı umuduyla diyelim. Ve bu son dakika Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili bakalım haberini sizlerle birlikte burada paylaşacağız. Evet şu an her zamanki gibi yerleşim düzeyine geçildi arkadaşlar. Bu hükümetin bu oturuş belirlenirken. Eskiden hatırlıyorsanız asgari ücrete bir 100 lira 200 lira zam olacağı zaman bir ay, 1,5 ay bunu sürekli görüşmeler yapılıyordu. Yiyorlardı, içiyorlardı, otellerde kalınıyordu. Ondan sonra bir açıklama yapılıyordu. Asgari ücrete 200 lira zam oldu diye. Bu da bana çok komik geliyordu arkadaşlar. Sizler bilmiyorum hatırlar mısınız onları? Ya diyorsun adam 200 lira zam yapacaklar. Bir aydır gidiyorlar geliyorlar. Bir aydır gidiyorlar geliyorlar 200 lira zam için. İnşallah artık böyle dönemlerin son bulacağı insanların insan yaşayabilecekleri bir dönem içerisine girmemiz umuduyla diyelim. Evet şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de asgari ücretle ilgili görüşlerini bildiriyor. Evet surat ifadelerine bakıyorum arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça ciddi duruyor. Bakalım bu ciddiyetin arkasından neler gelecek. Gönlümüz asgari ücretin 6000 lira ve üzerinde olması yönünde. Son bir kez daha belirteyim arkadaşlar. İnşallah o fiyat aralığında olur. Şu an ülke şartlarından, ülkenin zor durumundan, işçiye verilebilecek olan en iyi miktarın verilebilmesi yönünde tabii konuşmalar yapılıyor. Bütün şartları zorladıklarını, her zamanki gibi evet bütün şartların zorlandığını ve bu şartlar doğrultusunda da inşallah düzgün bir fiyat açıklanır diyelim arkadaşlar. Bakalım anlaşma sağlanabildi mi? Evet, moraller bozuk gibi duruyorlar aynen. Moraller bozuk gibi duruyor arkadaşlar ama bakalım neler olacak. Şu an TİSK Başkanı da görüşlerini bildiriyor. Özgür Burak da şu an asgari ücretle ilgili görüşlerini bildiriyor. Vallahi surat ifadelerinden ben de pek memnun olmadıkları yönünde bir düşünceye kapıldım arkadaşlar. Ama bakalım sonuçta ne çıkacak? Asgari ücretin ne kadar artış olduğunu burada sizlerle birlikte göreceğiz. Sizlere bazı fiyatlar açıkladım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayıyla ilgili asgari ücretin TÜFE'deki artış oranlarıyla birlikte ne kadar gelir kaybına sebebiyet vermiş olduğunu ve en son bu Temmuz ayıyla birlikte
Asgari ücrete yapılan net biliyorsunuz 2022 yılı için 4253 TL fiyatın Temmuz ayına kadar yani yılın 6 aylık süreci içerisinde nasıl 5900 TL'ler civarına doğru geldiğini, alım gücüyle eşitlendiğini hep birlikte zaten o grafik üzerinde sizlerle birlikte bunu konuştuk. Yani şu an itibariyle asgari ücretin 5900 TL olması bizim yılbaşında almış olduğumuz 2022 Ocak ayında almış olduğumuz zamla hemen hemen aynı seviyeye geliyor arkadaşlar. 4253 TL civarındaki fiyat şu an 5970 küsür civarlardaki bir fiyat. Yani şu an 5900 TL civarında bir asgari ücret açıklanacak olur ise hala maaşımız şu enflasyon tüfe oranıyla birlikte hala 4250 TL civarındaki bir rakama denk geliyor. Bu yüzden o civarda olan bir zam ancak kafa kafaya bir 4250 TL'ye denk gelen rakam. Bakalım bunun sonucunda da neler olacak. Bakalım TİSK Başkanı neler diyor. Arkadaşımızın tamamının çok uzun yıllardır konu olan ama Aralık sonundan itibaren geçerli olan bu konu aynı zamanda hem çalışanlar hem de işletmeler için çok önemli bir kazanımdır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Umuyorum ki bundan sonra bu Evet, TİSK Başkanı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun dileklerini de sunup konuşmasını bitiriyor. Evet. Evet, teşekkür faslı da birazdan biterse asgari ücret inşallah açıklanacak arkadaşlar. Evet, asgari ücret belli olmuş. Konuşmalardan bunu anlıyoruz. TİSK Başkanı da yeni asgari ücretin hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle dediğine göre komisyondan bir anlaşma çıkmış ve bu asgari ücretle ilgili hayırlı olsun dileklerini de sunduktan sonra tekrardan sözü hükümet kanadına bıraktılar. Bakalım. Şöyle sesi açayım. Sizler de duyabilecek misiniz bakayım arkadaşlar? Evet, Ergün Atalay Bey şu an konuşma yapacak. Sayın Bakanım, İşveren Sendikası'nın değerli başkanı, değerli basın mensupları. Evet, ses geliyor mu arkadaşlar? Duyabiliyorsunuz mu? Cumhurbaşkanı bundan 15 gün evvel Bunu da yorum olarak yazarsanız. biz çalışanlarla ilgili Türk İş olarak taleplerimizi ilettik. Siz de sağ olun konuşmaya Evet, oturdunuz. Ergün Atalay da taleplerimizi ilettik diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sayın Bakan siz biliyorsunuz. İnşallah bugün çok memnun edici bir rakam olur da siz de biz de Evet, rakamları diyor Sayın Bakanımız ve biz de biliyoruz diyor. İnşallah bu diyor toplumu rahatlatacak güzel bir rakam olacak şeklinde bir açıklama yaptı Ergün Atalay da. O da kısa kesti konuşmasını. Evet. aziz milletim Evet, şu an artık Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya geçti. ücret tespit konusunda Bakalım son dakika heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Asgari ücret ne olacak? değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Suat Erbakan Hoca'dan başkası yalandı diyor. İşçiye en iyi o bilirdi diyor. Emlakçı dostu Ecevit demiş. Anlaşılmıyor pek demiş Ses Cancan. Evet, uzak biraz anlaşılmayabilir. programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna Sayın Cumhurbaşkanı şu an koronavirüs artı onun arkasından Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, ekonomiye olan etkileri ve bu etkilerle birlikte olumsuz sonuçların enflasyona olan etkilerinden şu an bahsediyor ve bu enflasyonun sırf ülkemiz için değil, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın sorunu halinde olduğunu şu an için televizyondan açıklıyor. Tabii bunun arkasından da asgari ücreti açıklayacak ama öncelikle bu enflasyona neden olan sebeplerden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da Evet. ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır.
Evet, ekonomik zorluklardan ve insanlara olan etkisinin yakından takip ederken olumsuz durumlarından gene bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne veriyoruz. İlk öncelik kendi vatandaşlarımızın sorunları ve bunun çözümleri. Programın da Uyguladığımız ekonomik programın önceliği de aşılarının, huzurlarının insanların korunması huzuru, ve aşı verilmesi olmuştur. öncelikli olarak ele alınması olmuştur diyor. Tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, Evet, bu arada yatırıma, istihdama, üretime, yoluyla büyüme esası cari fazla yönünde, büyüme yönünde. ekonomik Bazı pek de cari fazla veremedik ama hala da cari açık devam ediyor. mücadelede çok iyi bir Evet, bu açıklamanın da bakalım karşılığı ne olacak? seviyemizi da kararlılıkla uygulayarak Yeni ekonomik programı da kararlılıkla uygulayarak ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını evet, şu an için Cumhurbaşkanımız dünya üzerindeki Covid-19'un tedarik zincirlerinin artı Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın etkilerinden dolayı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler üzerindeki enflasyonist baskının oldukça yüksek seviyelere geldiği ve bu seviyeler neticesinde de arkadaşlar ülkelerde gelir seviyesinin oldukça düştüğünü, enflasyon kaynaklı olarak düştüğünü ve bunun da elden gelindiği kadar özellikle ülkemiz içerisindeki vatandaşlarımıza yansıtmaya çalıştığı yönündeki gerçeği anlatmaya çalışıyor. Evet, sonuca da gelsek iyi olacak ama daha hala sonuca gelemedik. Yani asgari ücret henüz daha açıklanmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıklamadan önce bunun neticelerinden bahsetmeyi istiyor. Ülkedeki enflasyonun neden kaynaklandığını. Yalnız şöyle bir durum var. Ülkedeki enflasyon devamlı hep dışarılara mal ediliyor. Dışarıdaki sorunlara. Tabii ki dışarıdaki sorunlar tedarik zincirlerinin kırılmış olması, Rusya-Ukrayna savaşı, Covid-19'un etkileri tabii ki enflasyona büyük etkileri olan bir döngüyü başlatmış durumda. Fakat Avrupa'da baktığınız zaman %8'lik bir enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman %8'lik bir enflasyon. Bizim ülkemiz içerisine baktığımız zaman TÜİK'in açıklamış olduğu %73,5 civarında bir enflasyon. Bütün bunlar enerji maliyetlerine bağlantılı olabilir. Fakat artışların enflasyon oranında bile yansıması arkadaşlar olsa dahi bu civarlarda bir enflasyona denk gelmeyen, fiyatlar üzerinde bu denli artışlara denk gelmeyen bir durum. Maalesef ki bu durum da bizlerin nas konusunda oldukça yani nas konusunu oldukça büyütmemiz, faizlerde bir Avrupa gibi, ABD gibi, İngiltere gibi faizleri yükseltmememiz, buna alternatif olarak bu da tabii ki bir bal gibi faiz yöntemidir. KKM çıkarmamız, kur korumalı TL mevduat hesaplarını çıkarmamız. Bu da her ne kadar da faizsiz bir alternatif olarak görülse de maalesef ki bu da bir faizsiz alternatif değil sevgili dostlarım. Bu da basbayağı bir faiz ve bir dolarizasyon sürecidir. Temmuz ayıyla birlikte KKM'lerin birçoğunun da dolduğu zaten görülüyor. Bakalım buradan geçişler dolar tarafına mı olacak yoksa bu KKM'de kalan arkadaşlarımız tekrardan bunu değerlendirecek mi? Burada kalmaya devam edecek mi? Bu da önemli. Buradan gelecek doların düşmesiyle ilgili bir haberde KKM'de kalanlar sadece biliyorsunuz %17'lik faizden faydalanabiliyorlar. Fakat buradaki KKM fiyatlarının yukarı yönlü, doların yani yukarı yönlü çıkışıyla birlikte de buradaki arkadaşlar aradaki farkı hazineden
alacaklar. Burada bu olayda maalesef ki hazineye farklı bir yük bindirmekte. Bu yükle birlikte de hazinenin zorlanabileceği, biliyorsunuz yılın ilk yarısı bitmeden ayrılan ödenek bitti. Bunun için bir ek ödenek durumuna geçildi. Bu ek ödenek de asgari ücrete, memura, emekliye yapılacak zamla birlikte bu ek ödenek içerisinden. Evet arkadaşlar, yeni asgari ücret %25 zam yapıldı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu %25 zamın açıklamasını da şu an Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Evet, 5.500 lira oldu. Yeni asgari ücret 5.500 lira oldu. Bu net olarak zannedersem 5.500 lira oldu. Tam detaylarını da birazdan açıklarlar. Beklentilerin altında, gönlümüzden geçen fiyatın altında bir rakam. 5.500 lira. Bakalım. Evet, zaten surat ifadelerinden de belliydi arkadaşlar. Biraz memnuniyetsiz bir rakam. Ama sonuçta 5.500 lira olan bir yeni asgari ücret açıklandı. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimle. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Gönüllerden geçen olmadı. Fakat 5.500 liralık %25'lik bir ara zamda tüm asgari ücretli arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Akşamüstü tekrardan dolar ve altınla ilgili ekonomiye dayalı bir video gelecek. Fakat şu kapanışları bir görelim arkadaşlar. Haftalık kapanışlar bir gelsin. Bu haftalık kapanışlarla birlikte biz de yeni grafik çalışmalarımızı, yeni stop bölgelerimizi, aylık kapanışlara göre de bu bölgeleri iyice bir belirleyelim. Dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ile ilgili, Bitcoin ile ilgili yeni videomuz çok iyi olacak. Mutlaka bunu da takipte kalın diyerekten canlı yayınımıza son verelim. Evet, yeni asgari ücreti bir kez daha hatırlatayım dinlemeyen arkadaşlarımız için. Yeni asgari ücret arkadaşlar 5.500 lira oldu. Yani %25'lik bir ara zamda yaparak asgari ücretin neti 5.500 TL'ye çıkarıldı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.